Merhabalar sevgili yay ve yükselen burcu yay, ay burcu yay olan çok değerli arkadaşım. Hoş geldin sevgili yay burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. Şimdi arkadaşlar bu yay, yükselen yay, güneş burcu yay, yükselen burcu yay, ay ve stelyum yay olan arkadaşlarım da dinleyebilir. Fakat güneş ve yükselen ağırlıkta arkadaşlar, tamam mı? Şimdi sevgili yay burcu, bu videoda şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Hayatına gelecek olan zenginlik nedir? Büyük zenginlik nedir? Buna bakacağız. Her anlamda zenginliğe bakacağız arkadaşlar. Almamız gereken güzel mesajlar nedir? Ara ara yapıyorum bu açılımı, biliyorsunuz. Çok ara ara, yani çok nadiren. Şimdi burada güzelliklere odaklanacağız. Yani diyorum ki kalbi gönlü temiz olan, tekamülünü en iyi şekilde tamamlamaya çalışan, farkındalığı yüksek, alma verme dengesini sağlayabilen, kalbi gönlü temiz, bütün iyi niyetli arkadaşlarım için niyetimi alıyorum sevgili yay burcu. Şimdi kartlarımı güzel, şimdi bakın arkadaşlar, destenin altında ateş kraliçesi, yani seni anlatıyor sevgili yay burcu. Arkadaşlar her zaman söylemiyorum biliyorsunuz, ama bu açılımda lütfen abone değilsen abone olmayı unutma ki aramızdaki o denge sağlansın ve burada emeğin de karşılığını vermiş ol sevgili yay burcu. Olmayan arkadaşlarım için söylüyorum, çünkü bazılarınız unutuyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bakalım. Güzelce odaklan. Senin de buraya güzel enerjilerin geçsin sevgili yay burcu. Bakalım hayatına gelecek olan büyük zenginlik nedir? Neler gelecek? Yani sadece iyiliğe odaklandığımız, güzel etkilere odaklandığımız, güzel mesajlara odaklandığımız bir açılım olacak. O zaman ilk kart dedim, 2 kart birden geldi. Şimdi 2 kart birden geldi. Diyor ki bakın şimdi kader çarkı ve hava ikilisi sevgili yay burcu arkadaşlar. Şimdi burada kadersel olarak bir yol ayrımına geçiş yapıyorsun sevgili yay burcu. Kadersel olarak bir yol ayrımı, çok pardon. Şimdi burada kararsız olduğun bir konu var. Gitmen gereken 2 yol var. Aşk hayatın, kariyer hayatın, hayatınla ilgili yapman gereken 2 seçenek, 2 tercih var. Burada birazcık kafan karışık olabilir. Özellikle önümüzdeki 2 haftalık süreç, şimdi hava ikilisi, 2 haftalık süreç arkadaşlar bazılarınız için 2 aylık süreci de kapsayabilir. Kafa karışıklığına dikkat etmende fayda var. Yani aslında ben şunu gördüm. Şimdi kader çarkı geldiği için aslında sen gitmen gereken yolu görüyorsun. Hedefini biliyorsun. Fakat onu nasıl izlemen gerektiğini bilmiyorsun ve hayatınla ilgili kafanı karıştıran şeyler var. Ama burada diyor ki bak şimdi zaten sen gitmen gereken yolu biliyorsun, her ne kadar kafa karışıklığın olsa da sakin hareket etmen, planlı, programlı hareket etmen, akışta kalman, ilahi sisteme güvenmen, varoluşa güvenmen, akışa güvenmen çok önemli olacak. Burada kader çarkından sonra ne gelecek dedim, su onlusu, çok merak ettim çünkü. Diyor ki sevgili yay burcu, kadersel olarak şans senden yana olacak. Kadersel şans, kadersel nasip, kadersel fırsat, kadersel ilerleme. Her ne kadar ikili vadeler önümüzdeki, bazılarınız için 2 günde de bu kafa karışıklığı çözümlenebilir arkadaşlar. Hani diyoruz ya, zaman kavramı diye bir şey yok. Şimdi burada ikili vadeler ve diyor ki şans, ilerleme, kadersel olarak değişim. Çözüm aradığın noktada o çözüm sana evet aslında bunu bu yüzden böyle yapmışım. Şimdi bunu bu yüzden bu şekilde kullanabilirim gibi. Kafa karışıklığına dikkat et. Kadersel olarak şans, fırsat, değişim ve su onlusu aile içerisinde olabilecek. Şimdi özellikle arkadaşlar, şimdi hava ikilisi geldiği için şunu söylüyorum. Aileyle alakalı sorumlulukları olan arkadaşlarım olmuş olabilir ve bu da senin gittiğin yolu şaşırtabilir. Şaşırmışsındır. Kariyer hayatınla ilgili ani gelişmeler de karşına çıkmış olabilir. Tam bir şeyler olacak derken nasıl oldu bu? Acaba onu mu yapsam, bunu mu yapsam? Ailem mi, işim mi, kariyerim mi gibi bir durum var. Şimdi burada aile içerisinde sevgi, barış, nimetler, huzurun haneye gelmesi var arkadaşlar. Bütün arkadaşlarım, izleyen bütün arkadaşlarım nasip olsun. Zaten şimdi arkadaşlar, bu videoya denk geldiyseniz asla boşuna değildir. Her şey bizim içindir. Öğreniyoruz, öğrenerek büyüyoruz ve sürekli birbirimize bir şeyler öğretiyoruz. Ben artık o farkındalığa ulaştım. Yani duyduğum kötü söz de olsa, güzel söz de olsa,
Biri bana güzel bir şey söylediğinde mesela onu karşı tarafa sunabiliyorum. Yani o senden kaynaklı diyebiliyorum. Evet, orada bir takdir alıyorum ama şimdi bakın, her şey bir öğreti. Şimdi kötü bir şey olduğunda da he diyorum, demek ki benim burada düzeltmem gereken bir şey varmış. Direkt karşı tarafı suçlamıyorum mesela. Bende de bir şey var diyorum, gibi gibi. Yani her şey birbiriyle o kadar bağlantılı ki, hayat zaten bir gizem, yaşam zaten bir gizem. Şimdi burada aile içerisinde mutluluk, aile içerisinde bolluk, bereket, sevginin akması. Burada ben şunu fark ettim. Özellikle aileyle ilgili, ya bu çok, şu çok aktı. Aileyle ilgili sıkıntıları olanlar, sorunları olanlar, bazılarınız şunu söyleyebiliriz, hani yıllardır zıtlaşıyorduk ama hani artık aramızda bir sevgi bağı oluştu. Zaten arkadaşlar, olgun ruhlar, bilge ruhlar, hani diyoruz ya, frekans yükselmesi, enerjinin yükselmesi, dedikodu, kavga, gürültü, bu şeylerle asla ilgilenmezler. Asla ilgilenmezler. Yani bunlar ona böyle çok basitçe gelir ki öyledir de zaten yani. Dedikodu, kavga, kötü söylemek, kötü düşünmek, bunlar kötüdür yani, düşük enerjili kişilere diyelim, beşerlere diyelim ya da onlara mahsus bir şeydir. Şimdi burada aileni de mutlu edebilecek gelişmeler olacak diyor sevgili Yay burcu. Ve arkadaşlar, kader çarkı 10, su onlusu 10. Onlu vadeler, bu açılımda tarihlerden bahsetmeyeceğim ama bir de fark ettiyseniz başlığa yılan sembolü koydum. 2025 yeşil yılan yılı arkadaşlar, biliyorsunuz. O yüzden böyle bereket içerikli bir şey yaptık. Hani o zenginlik gelsin, kaynaklar gelsin. Çok önemli bir yıl. Hepimiz için değerlendirebilirsek 2026 daha önemli olacak, 2027 daha önemli olacak. Her aşamada bu. Şimdi burada aile içerisinde gelecek olan bir bolluktan, bereketten bahsetti. Yani güzel başladık, bakalım. Diğer kartlar nedir? Hayatına gelecek olan güzellikler nedir? Büyük zenginlik nedir diyelim. Bir de diğer kartlarımızdan da destek alacağız. Rumi'ye de soracağız arkadaşlar. Şöyle, bu kadar yeter bence. Su kralı geldi. Şimdi bakalım, su kralı. Balık, akrep burçlarından teklif gelebilir arkadaşlar. Hayatınızda, bu çok küçük bir bilgi bu arada. Balık, akrep burcu olan arkadaşlarım varsa hayatınızda, bu kişilerle işbirliği yapabilirsiniz. Aşk, su kralı, kupa kralı, aşk ilişkisi de olabilir. Ve burada hayatının merkezine sevgi akacak. Yani çok daha anlayışlı, çok daha güvenilir ilişkiler kurabileceğin ve senin de bu akışta olabileceğin bir süreç olacak. Çok daha yaratıcı, şevkli, hevesli, yaşam hevesinin yükselebileceği bir süreç olacak senin için. O zaman devam edelim bakalım, tatlı tatlı. Şimdi burada hava onlusu arkadaşlar, kılıç onlusunu biliyorsunuz. Bir sonlanma. Hayatının genelinde bir sonlanma olacak sevgili Yay burcu. Kılıç onlusunu ben çok seviyorum, biliyorsunuz. Yani hep derim ki, zenginlikten önce gelen son bir sınav gibi düşünün. Bazı zamanlarda karmik bir süreci de anlatabilir, evet. Ve burada diyor ki sonlanma. Ve bu sonlanmalar sonrası sen bir toparlanma yaşıyor olacaksın ve özgürlük. Yani burada hava onlusu, elinde bir şey vardır, zaman aleti vardır, ismini unuttum onun. Kum saati, okey. İnşallah yanlış söylemedim. Ve özgürlük, yani bir şeylerin zamanı senin için geldi. Bakın burada toprak ası. Arkadaşlar, bolluklar, fırsatlar, kaynaklar, beklediğin haberler, istediğin belgeler varsa bunlar sana gelecek. O zaman şöyle bir devam edelim ve hava kraliçesi. Şimdi burada çok daha analitik beyninin, analitik zihninin, hani deriz ya, mühendis kafalı, mühendis zekalı, çok daha zeki, çok daha deneyimli, çok daha eğlenceli olabileceğin bir sürece doğru geçiş yapıyor olacaksın. Hemen bakıyorum ve su üçlüsü. 3 gün, 3 hafta, 3 aylık süreç ama su olduğu için en yakın Mart ayı 3. ay, biliyorsunuz, balık dönemi. Özellikle bu tarihlerde büyük bir kutlama yaşayabilirsin. Belki büyük bir kısmınız için 3 gün sonra, 3 hafta sonra arkadaşlar, üçlü vurgu. En başta verdiğim onlu vade gibi. Kutlama, topluluklara katılmak, etkinliklere katılmak, hayatına yeni insanların dahil olması ve onların sana hem maddesel olarak hem de fikirsel olarak güzel oluşumlar. Ve ben şunu gördüm, hava kraliçesiyle geldi ya. Sevgili Yay burcu, bir topluluk ya da katılacağın bir eğitim, bir grup, bir aktivite, sergi, seminer, workshop, bilemiyorum. Katıldığın yerlerde senin zekan, yeteneklerin, ya ne kadar bilgiliymiş gibi bir izlenim oluşturabilir. Bazınız kendi grubunuzu kendinizde oluşturabilirsiniz ki burada diyor ki yeni arkadaşlıklar, yeni çevre, bunlar online de olabilir pek tabii ki arkadaşlar. Hemen şöyle bir bakalım.
Ateş dokuzlusu, şimdi burada kaygı, endişe, kuruntu var sevgili Yay burcu. Fakat bu şöyle arkadaşlar, burada gelen etki korunma. Öncesinde yaşadığın sıkıntılar, burada çok ciddi bir derlenme süreci de olacak senin için. Şimdi burada olaylara karşı çok daha hazırlıklı ve çok daha dirençli olmak. Özellikle geçtiğimiz süreçlerde yaşadığın sıkıntıların sende ne kadar büyük bir direnç oluşturduğunu görmek. Yani bunu en basit şöyle örnek vermek istiyorum. İşte etrafta bir kavga var, bulunduğun yerde kavga var, gürültü var, kötülük var, o var, bu var. Önceden çok üzülüyordun, ağlıyordun, pes ediyordun belki. Ama şimdi artık onun belki sadece bir illüzyon olduğunu görüyorsun ve olayın üzerine gidiyorsun gibi. Tabii dediğim gibi bunlar çok hassas, çok detaylı konular ama zaten arkadaşlar biz fark edeceğiz, biz anlayacağız. Bunlar da zaten yolumuza hizmet etmek için, tarot olsun, diğer taraflar olsun, hizmet edebilmek, farkındalığımızı yükseltebilmek için. Olaylara karşı çok hazırlıklısın. Bir tedirginlik var. Ama bu kötü bir tedirginlik değil. Algılarının açılması, buradaki ateş dokuzlusu. Ne kadar dirençli olduğunu fark edeceksin. Önümüzdeki 9 gün, en fazla 9 haftalık süreç. Ekstra bir farkındalık var üzerinde sevgili Yay burcu. Peki arkadaşlar, son kartlarımızı açalım. Bakalım sevgili Yay burcu arkadaşım için gelecek olan büyük zenginlik nedir? Dünya kartı, bunun üzerine kart almaya gerek yok bence ama yine de alalım. Yani senin için bir döngü tamamlanacak sevgili Yay burcu. Bir döngü tamamlanacak. Kutlama, başarı. Bakın zaten burada su üçlüsü de vardı arkadaşlar. Kutlama, özellikle bu tedirgin olduğun, korktuğun, kaygılandığın konuyla alakalı bir kutlama yaşayabilirsin. Yani bazılarınızın şu an gerçekten çok sıkı mücadele verdiği bir konu olabilir. Yani burada çünkü dünyevi olarak bir tamamlanmayı da gösterir arkadaşlar dünya kartı. Kutlama ve tamamlanma, yani bir döngünün bitmesi, başarı. Burada zaten dünyayı dünya anne olarak da bir sarmalamak, sanki çok yoğun bir sevgi enerjisi içerisine girecekmişsin gibi. Aynı zamanda bir koruma altında olduğunu da görmek sevgili Yay burcu. Peki çok pardon arkadaşlar, şöyle bir yapalım bakalım. Su altılısı, bakın geçmişin şifası arkadaşlar. Ekstra bir duygusal olabilirsin, geçmişi yad edebilirsin, geçmişle bugünle arasında böyle perdeler, filmler, eski albümleri izlemek, geçmişte yarım bıraktığın bir işe başlayabilirsin, geçmişte yarım kalan bir ilişki yeniden bu süre zarfında canlanabilir arkadaşlar. Böyle bir durum olabilir. Şimdi su altılısı. Anılar, çocukluk, nostalji, kuş tüyleri, tüyler, bunları görebilirsin. Kelebek sembolleri aynı zamanda bu süre zarfında görebilirsin. Sevgili Yay burcu, kanat, kuş, kelebek sembolleri karşına çıkabilir. Yeşil rengi aynı zamanda çok karşına çıkabilir. 6 hafta, 6 ay, 6. ay gibi bir durum. Bu süre zarfında da böyle bir geçmişte yarım kalan konuların da şifalanması var arkadaşlar. Evet, hava sekizlisi, bakın. Hava onlusu ve hava sekizlisi alt alta geldi. Kendinden bile şüphe ettiğin noktaların şifalanması var. Yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Hapsolmuş durumdayım. Buradan çıkabilir miyim, çıkamaz mıyım? Senin, bak bundan sonraki süreçte diyor ki, artık senin özgür iradene bağlı. Yaparsan refahlık var, yaparsan başarı var, adım atarsan, gösterirsen, ortaya çıkarsan. Çünkü burada bak, kafa karışıklığı çok. En başta onun vurgusunu yapmıştık galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Kafa karışıklığı çok, yani kendinden de şüphe ediyorsun. Yapamam, edemem, öyle mi olur, böyle mi olur? Birileri bile sana kendini şüphe, hani manipülatif insanlar vardır ya, aslında suçlu kendileridir ama sana kendini suçlu hissettirir. Yani burada senin yaşamla oynadığın bir oyun da var aynı zamanda sevgili Yay burcu. 3 kartı almadan önce yine bir karıştırmak istiyorum arkadaşlar. Su ikilisi. Yani burada artık bir şeyler senin için rahatlamaya başlıyor. Fakat senin kendi kendine hapsettiğin durumlar var. Ama buradan da çıkacaksın. İkili vadesi. Şimdi su ikilisi Şubat ayını da temsil eder arkadaşlar. Ama dediğim gibi bu açılımda vadeler çok önemli değil bizim için. Ruh eşi bağlantısı, birleşmeler, arkadaşların, hayatına yeni girecek insanların ruh eşliliği ilişkisi olması, birliktelikler, yeni anlaşmalar, yeni sözleşmeler. Burada sevgiyle yapılan işlerden bahsediyor sevgili Yay burcu.
sevgiyle, severek yaptığın işler ve geçmişte küs olduğun, dargın olduğun kişiler varsa onlarla barışmak, aynı zamanda her türlü ilişkiden bahsetti. Kendine güvenin çok daha artacak, çok daha tutkulu, çok daha maceracı olacaksın. Fakat bazılarınız bu hava sekizlisi arkadaşlar. Yapamam, edemem, çıkamam, gidemem gibi. Buradan çıkmak lazım dedi. Peki son kartı çekelim ve Rumi'ye bakalım. Yani asıl mesajlar oradan gelecek. Ne gelecek diyelim. Bilgi akışın çok yüksek olacak ve her bilgi sana zenginlik getirecek sevgili Yay burcu. Bilgiye açık olacaksın. Yeni şeyler öğreneceksin. Öğrendiklerini daha da çok pekiştireceksin. Çok daha bilgili, çok daha objektif ve çok daha karşı taraftan saygınlık görebileceğin, saygı görebileceğin, saygınlık görebileceğin bir noktaya geçiş yapıyor olacaksın. Arkadaşlar Kova, Terazi, İkizler, Terazi burcu baskın, Balık, Akrep, Boğa, Başak burcu, Yengeç burcu, Aslan, Yay, çok pardon. Bu kişilerden gelecek olan destek var ve diyor ki hayatının kontrolünü eline almaya başlıyorsun. Aynı zamanda maneviyatın da çok yükselecek ve tüm bu saydıkların da senin hayatına büyük bir zenginlik getirecek ki zaten dünya kartı, yani geçmişle geleceğin birleşmesi, bir şeylerin artık senin için tamamlanması, kendi iradeni ortaya koymak, zafer, takdir görmek, onaylanmak, bir şeyleri başarmak, yani varlığını gösterme ile ilgili çok güzel mesajlar verdi. Bir de Rumi'ye soralım. Arkadaşlar önümüzdeki 10 haftalık süreç, 8 haftalık süreç. Şimdi bakın hava onusu, hava sekizisi, 10 gün, 8 günlük süreç. Birazcık böyle bir şeylerde aksaklık olabilir. Ama aslında öyle de değil. Yani yavaş yavaş ilerle. Sakin sakin ilerle. Olayları iyi analize et, iyi gözlemle. Bunlar gayet şifalanacak. Aynı zamanda sevgi merkezi olmak, yani kalben onu çalıştırmak da çok önemli olacak senin için. Şimdi burada seni kılıçlamak isteyen insanlar var, kişiler var. Bunlar her şeyden önce senin kendi nefsin de olabilir. Kılıçların beşlisi. Burada sen sanki başkaları için fazla fedakarlık verenler de var arkadaşlar. Fedakarlık vermek. Şimdi burada okuyalım kılıç beşlisini. Ey fedakar olanı bıçaklayan, kendini bıçaklıyorsun. Ey fedakar olanı bıçaklayan, kendini bıçaklıyorsun. Kendi kendine yaptığın haksızlık olabilir ama aramızda başkaları, bu nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi senin fedakarlık yaptığın insanlar seni bıçaklayabilir, bu bir. İkincisi, sana emek veren insanları sen görmeyebilirsin, sen bıçaklayabilirsin. Fark etmiyoruz. İşte uyanış dediğimiz şey de bu. Algımızın yükselmesi. Bunlar tabii çok hassas konular ama bu çok güzel bir mesajdı. Herkes kendi algısı kadar alacak tabii ki. Çok çok güzeldi. Kendi kendini bıçaklamak ya da senin yaptığın fedakarlıkları başkalarının görmemesi. Biri belki de ya o senin için fedakarlık yapıyordur, sen onu görmüyorsundur. Bu da var tabii ki. Her tarafı düşünmemiz lazım. Şimdi bakalım ne gelecek diyelim. Kılıçların sultanı geldi. Zaten hava kraliçesi, kılıç kraliçesi burada da var arkadaşlar. Ve diyor ki bir ipteki inciler gibi, bakın, bir ipteki inciler gibi kralların ellerinde kaldırılacağım. Yani burada bir baş tacı olmak var. Kral gibi görünenlerin seni kaldırması var. Anlatabiliyor muyum? Hani burada hapsolduğun, çıkamadığın durumlar var ya. Birileri belki de sana kralcılık oynadı. Üstünlük tasladı, bir şeyler yaptı. İşte orada senin yükselmen var ve onların da seni kaldırması var sevgili Yay burcu. Bu çok güzel. Bir ipteki inciler gibi kralların ellerinde kaldırılacağım. Tabii egoya dikkat ediyoruz arkadaşlar. Yokluk nasıl bir sınavsa varlık da bizim için sınavdır. Yani kendi hayatımızda da gözlemliyoruz değil mi? Bir gün çok, mesela bakıyoruz maddi olarak alalım, para olarak alalım ve bir gün çok var. Abi bakıyoruz bir gün hiçbir şey yok. Demek ki orada başka bir şey yani. Peki şimdi dinarların iç oğlanı, bu benim en sevdiğim kartlardan bir tanesi ve diyor ki arkadaşlar bakın. Neşesini şakıyan kuş gibi geri gelen mutluluğa sevin diyor sevgili Yay burcu. Sevin, hayattan zevk al.
keyif al, o mutluluk, o heyecan yeniden hayatına gelecek dedi. Zaten su üçlüsünde de bir eğlence var. Yani o kutlamayı gördük. Son bir, şimdi su üçlüsü dedik, yani kupa üçlüsü dedik. Kupaların ası geldi arkadaşlar. Kadehlerin ası diyor ki aşk şarabıyla, ay bunu tekrar okuyacağım. Aşk şarabıyla sarhoş oldum. Tabi burada Ayşe'ye, Fatma'ya, Ahmet'e, Mehmet'e duyulan aşktan bahsetmiyor arkadaşlar. Yaşam aşkı, içindeki o sevgiyi akıtmak. Kötünün altında ezilmek değil de yani neyin nereden geldiğini bilmek. Her şeye sevgiyle yaklaşabilmek, merhametle yaklaşabilmek ama kendi alanını koruyarak. Bu çok güzel. Yani aşktan bir coşmak var sevgili Yay burcu. Peki diğer etkilere bakalım arkadaşlar. Çakralar, çakraların dengesiz, fiziksel ve duygusal blokajları açmak için çakralarını dengele diyor sevgili Yay burcu. Hemen bakalım başka ne gelecek diyelim. Ve kararlar. Eğer bakın kararsızlıktan bahsetmiştik, hatırlıyor musunuz? İlk başta çıkan etkiydi yanlış hatırlamıyorsam, çok pardon. Şimdi burada da kararlardan bahsetmiş. Eğer vermen gereken karar gecikirse endişeler, ego, yanlış inançlar ve başkalarının düşünceleri ruhuna sızmaya başlayacak. Adım atmam gerekiyor. Yapsam mı yapmasam mı? Ortam müsait değil. İşte imkanlarım müsait değil. Elimdeki malzeme buna müsait değil. Ama bir taraftan bakıyorsun sen ık bık zık yaparken başkaları yapıyor. Yani bir konuda çok iyi olsun diye çalışırken bir bakıyorsun başkası çok basitçe bir şey çıkartmış ama almış gitmiş. Başlatma enerjisi. Bu çok aktif olacak. Sen de bunu kullan dedi. Ev. Arkadaşlar şimdi bazılarınız ev sahibi olabilirsiniz. Şimdi bakın böyle bahçeli, çok tatlı, müstakil, bahçeli, çok güzel bir ev. Rabbim isteyen herkese nasip etsin pek tabii ki. Şimdi burada bazılarınız çok güzel bir ev sahibi olabilirsiniz. Ama evden de ziyade şunu anlatıyor arkadaşlar. Evin hikayeni anlatır. Hayatının temelidir. Evinin daha fazla huzur ve sevgi, ışık getirmesi için evini arındır dedi. Eski eşyaları atabilirsin, eşyalarını düzenleyebilirsin, evine güzel güzel doğal kokular, hani yapay kokular değil de doğal, bitkisel kokular sürebilirsin. Ve bir diğer mesaj ise diyor ki bağlantı, sevgili Yay burcu. Arkadaşlar bakın, birisine karşı enerji dolu bir bağ hissedeceksin, ona güven. Onun arkadaşlığı birçok nimet getirecek. Bu da çok güzeldi. Peki bir de hayvan ruhuna bakalım. Sevgili Yay burcu arkadaşım için ne gelecek diyelim. Bizon ruhu geldi arkadaşlar. Bunun üzerine almayacağım. En sevdiğim kartlardan bir tanesi ve yine 10 vurgusu var arkadaşlar. Bizon ruhu diyor ki zengin evren hepsini verecek. Hayatına gelecek olan zenginlik neler dedik? Zengin evren hepsini verecek diyor sevgili Yay burcu. Son olarak kedi ruhu geldi ve diyor ki bağımsızlığına sahip çık. Burada kılıç yedilisi, kendi kendini hapsetme durumları da vardı ya. Kendi alanını korumak, bağımsızlığına sahip çık diyor. Peki bu şekildeydi. Çok güzel enerjiler aktı sevgili Yay burcu. Çok güzeldi. Her şey gönlünce olsun. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşça kal.